akıllardaki soru şu, Lübnan yeni Gazze mi olacak? Şam'ı kuşatacak İsrail. Yani tabiri caizse bir şeker dağıtmadıkları kaldı. Lübnan'daki birçok tüccar, birçok tacir ticaretini doğrudan Güney Kıbrıs'a taşır ve Güney Kıbrıs üzerinden yapar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Gündemimiz işgalci İsrail'in Lübnan saldırıları. Ancak öncesinde ben size şunu sormak istiyorum. Lübnan neden failed state? Lübnan'ın bu şekilde devletsiz olmasının en temel sebeplerinden bir tanesi, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölgedeki işgalci güçler bölgeden ayrılırken oluşturmuş olduğu sistem. Bunun da en başında gelen ülkelerden bir tanesi Fransa. Fransa'nın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde bugün Lübnan'da seçimler gerçekleşiyor ve seçimlere hangi adayların ve o adayların kimliksel, mezhepsel çeşitlerine göre belirlenmiş durumda. Hatta şöyle bir durum var Lübnan'da. Lübnan'daki Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan olmak zorunda kurallar gereği. Yani Katolik bir Hristiyan Cumhurbaşkanı olamıyor. Bunun yanında Başbakan Sünni Müslüman olmak zorunda ve Meclis Başkanı da Şii Müslüman olmak zorunda. Yani bunun Sünni bir Müslüman meclis başkanı olarak aday gösterilip seçilemiyor. Ve aynı şekilde o dönemden kalma Lübnan'ın bazı dengeleri var. Nüfusunun içerisinde yaklaşık 19 tane etnik birçok kökenden bulunan insanlar bulunuyor. Bunun Hristiyanların birçok çeşidi var. Marunisi, Katoliği, Protestanı, Müslümanların içerisinde Sünnisi ve Şiisi bulunmakta. Yani birçok mezhebin, birçok etnik grubun beraberce yaşadığı ama fitili ateşlenmeye hazır bir bomba halinde Lübnan şu anda hayatını sürdürmekte. Bunun tehlikeli boyutunu, yani bu kadar etniksel, mezhepsel çeşitliliğinin biz tehlikeli olduğunu bize gösteren en net, somut gösterge Lübnan'ın 1975'ten 1990'a kadar süren yaklaşık 15-16 yıllık bir iç savaş süreci. Lübnan'ın bu mezhepsel ayrılıklarının kızıştırıldığı zaman nasıl bir felakete yol açacağını bize o zaman göstermişti. Hocam yani şunu söylüyorsunuz, Lübnan'daki bu bölünmelerin sebebi etnik ve dini gruplar arasındaki bu ayrılık. Tabii bu ayrılıkların, aslında bu ayrılıklar birbirleriyle yıllarca bu coğrafyada yaşamışken bu ayrılıklardaki belirlenen o sert kurallar. Mesela Lübnan'ın nüfusu yıllardır 1932 yılından beri sayılmaz. 1932'de Fransa'nın saymış olduğu nüfus hala geçerlidir. Çünkü o zaman sayılan nüfus 4,5 milyondu. Ve 1932'den günümüze yaklaşık 100 yıl geçti. Hala nüfus sayımı yapılmamakta. Çünkü o zamanki sayılan nüfusa göre nüfusun %55'ine yakını Müslümanlardan oluşmaktaydı. Geri kalanı Hristiyanlardan, Dürzilerden ve birçok gruptan oluşunca o oluşan, çıkan nüfus sayımındaki sonuçları baz alınaraktan, o veriler baz alınaraktan bir denge oluşturuldu. Ve o denge şu anda sayılan nüfus, eğer bir nüfus sayılması gerçekleşirse ve nüfus sayımından sonra etnik nüfuslardan bir tanesi sayısının çoğaldığını, arttığını görürse Lübnan'da bir devlet yönetiminde olsun, başka yerlerde olsun hak iddia edebileceğinden dolayı Lübnan'da nüfus sayımı gerçekleşmiyor. Hocam Cumhurbaşkanı'nın Hristiyan, Başbakanı'nın Sünni ve Meclis Başkanı'nın Şii olduğunu söylediniz. Bu zorunlu bir şey mi böyle olması? Tabii Fransa'nın 1932'de o nüfus sayımı yaptıktan sonra ve bölgeden çekilirken koymuş olduğu kural gereği Başbakanı Sünni, Cumhurbaşkanı Hristiyan Maruni ve Meclis Başkanı da Şii olarak seçiliyor. Ve işin en enteresan yerlerinden bir tanesi, Lübnan'da yıllardır hükümet yok. Seçilemiyor hükümet. Çünkü diğer partiler hükümetteki o adaylar etrafında toplanamıyor. Gerekli çoğunluk sağlanamıyor. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı da seçilemiyor. Geçici konseyler, geçici Cumhurbaşkanlığı yönetimiyle Lübnan şu anda yönetimine devam ediyor. Yani yönetimde ve hükümet yapısında ciddi sıkıntılar olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Yani aslında Lübnan'ın yönetimini iç savaştan kurtaran, Lübnan'ın bir kahramanı olan Refik Hariri gerçekleştirdi. Refik Hariri kendisinin dünyanın birçok ülkesiyle ilişkilerinin iyi olduğu ve Lübnan içerisindeki karizmasıyla da Lübnan'ı toplamayı, iç savaştan çıkarmayı, Lübnan'ın ekonomisini tekrardan canlandırmayı ve Lübnan'ı eski o şaşalı günlerine döndürmeyi başaran isim. Refik Hariri sonrası ülkede bu şekilde biri gelmediğinden dolayı ülke içerisindeki partilerin ve o mezhepsel etnik ayrılıkları bulunan grupların ihtilafından kaynaklı şu anda sürekli Lübnan'ı geçici hükümetler yönetiyor. En son Refik Hariri'nin oğlu Saad Hariri başbakanlık yapıyordu. Onun da istifasının ardından, Lübnan'daki o 2020 patlamasından önceki istifasının ardından ülke sürekli geçici hükümetlerle, geçici cumhurbaşkanlığı sistemiyle, geçici meclis başkanlığıyla yönetimi devam ettiriyor.
Evet, siyasi istikrarsızlık ekonomik bir çöküşü de beraberinde getirdi o zaman hocam. Peki bu çöküş ne zaman başladı? Nasıl devam ediyor? Bu çöküşün başlama aşaması şöyle gerçekleşti. Refik Hariri bir ara Suudi Arabistan'da mecburi ikamete maruz bırakıldı. Suudi Arabistan tarafından bir anlaşmazlık oldu ki o zaman Sünni camiasının, Lübnan'daki Sünni camiasının maddi manevi desteğinin en büyük kısmı Suudi Arabistan'dan geliyordu. Hizbullah'ın Lübnan'da büyümesi ve bunun kontrol edilemeyişi Suudi Arabistan'ın canı sıkınca Refik Hariri ile orada bir uzun görüşmeler gerçekleşti. Fransa'nın da araya girmesiyle Refik Hariri ülkesine geri döndü. Ve Suudi Arabistan bu müdahalelerden sonra Lübnan'a olan desteğini kesti. Lübnan'a olan bu desteğini kesince Lübnan'daki ekonomik kriz başlamış oldu. Bu krizin başlamasının hemen akabinde meşhur 2020'nin Ağustos ayında gerçekleşen, Kıbrıs'tan dahi hissedilen bir patlama, liman patlaması gerçekleşti. Liman patlamasından sonra birçok oradaki iş yerleri ve dükkan sahipleri, ticaret ciddi zarar gördü. Hocam siz patlamayı gözlemlediniz sanırım. Evet, ben patlamanın hemen akabinde orada bulundum. O zamanki görevim gereği oradaydım ben. Ve şöyle bir durum orada fark edildi. Yani limanın kendisi tamamen yerle bir olmuş vaziyetteydi. Limanın etrafındaki binaların camları, çerçeveleri inmiş vaziyetteydi. Bazı arabaların neredeyse tamamı kullanılmaz hale gelmişti. Ve Lübnan'ın en önemli kalbinin attığı yer, turizm merkezi olan şehrin merkezi downtown kapanmış durumdaydı. Ve ben Lübnan'a yaklaşık olarak bir 3-4 ay önce gittim en son. 3-4 önce gittiğimde de aynı şekilde Lübnan'ın o downtown kapalı vaziyetteydi. Ve ışıkları kapalı, giriş çıkışı yasak. 4 yıldır o Lübnan'ın en merkezi turistik yeri şu anda kapalı durumda. Ve bu Lübnan'ın ekonomisini ciddi manada etkiler duruma geldi. Downtown'un kapalı olması, akabindeki oradaki turizme yönelik, çünkü Beyrut limanı hemen Beyrut'un tam kalbinde, meydanında, yani hemen yanında ve o turizmin kalbinin attığı yerlere yakın olması Lübnan'daki o ticari hayatı, turizm hayatını öldürmesiyle ekonomik bir çöküş başladı. Evet, ve bu ekonomik çöküş de günümüze kadar geldi. Evet, bu Beyrut'taki patlama aslında akıllara da güvenlik açığı sorusunu da beraberinde geçiyor. Buradan hemen askeriye geçmek istiyorum aslında hocam. Hem Lübnan ordusu hem de Hizbullah var ülkede. Nasıl bir askeri sistem var? Neden ordusu yok? Lübnan aslında devlet olması hasebiyle bir ordusu bulunmakta. Bu ordusunda gerekli teçhizatlar bulunmamakta. Mesela savaş uçağı yok Lübnan'ın. Bir savaş helikopteri bulunmuyor. Bunun yanında Lübnan'ın kara harekatında kullanabileceği gerekli mühimmatlar Lübnan ordusunda bulunmuyor. Ama bunlara mukabil bu hava araçlarının dışındaki tüm araç gereçler Lübnan'da bulunan İran destekli Hizbullah örgütünde bulunuyor. Ve Hizbullah'ın 2006'daki İsrail'in geri çekilmesinden sonra ülkedeki o yıldızının parlamasıyla birlikte Lübnan'ın bütün giriş çıkışlarını neredeyse Hizbullah kontrol eder o hale geldi. Lübnan'ın limanlarını, bunun yanında Lübnan'ın havalimanlarını, Lübnan'ın sınır kapılarını Hizbullah kontrol etmesinden dolayı Hizbullah'ın ciddi bir gücü Lübnan'da artmış oldu. Zaten kendisi bir örgüttü. Bu örgütü aynı zamanda siyasi olarak son dönemde siyasi hale getirdi. Siyasi hale getirirken de o geçmişten yaklaşık 15-20 yıldır Lübnan içindeki hareketliliklerini, o 2006 sonrasındaki Lübnan içindeki hareketliliklerini siyasetten aldığı güçle daha da ileri bir seviyeye taşımada kararlı hale geldi ve taşıdı. Ancak son günlerde Hizbullah'a karşı yapılan askeri operasyonlar Lübnan'daki Hizbullah'ı bitirme durumuna getirdi. Evet hocam. İşgalci İsrail saldırılarını Lübnan'a taşıdı. Şimdi akıllardaki soru şu, Lübnan yeni Gazze mi olacak? Bununla ilgili ne söylersin? Şimdi kara harekatına baktığımız zaman, İsrail'in yaptığı açıklamalara baktığımız zaman bize Gazze'nin 7 Ekim sonrası İsrail'in Gazze üzerindeki yaptığı açıklamaları akla getiriyor. Çünkü İsrail Gazze'yi ilk hedef almaya başladığında Gazze'nin kuzeyindeki insanlara şöyle bir çağrıda bulundu. Gazze'nin kuzeyi sizin için tehlikeli, güneye doğru göç edin. Rafah'a, Han Yunus'a doğru göç edin diye insanlara bu şekilde bir açıklama yaptı ve yukarıdan havadan kağıtlar dağıttı. Şimdi baktığımız zaman Lübnan'da da şunu yapıyor İsrail. Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur ve Sayda kentlerinde bulunan insanlara evlerinizi boşaltın. Evlerinde Hizbullah'a ait silah kimler varsa kendi canı tehlikededir ve o kişilerin ve Lübnan'ın Sur ve Sayda bölgesinde yaşayan insanların kuzeye doğru, güvenli bölgeye doğru göç etmelerini kendisinden istiyoruz. Eğer göç etmezlerse bu hayatlarına mal olacaktır diye İsrail böyle açıklamada bulundu. Ve bunun yanında İsrail Gazze'deki yapmış olduğu kuşatmanın, yani Gazze'nin doğusundan, o işgal edilmiş Filistin toprağından içeriye kara harekatının başlattığı noktanın aynısından, yani kuzey-güney yönlü Lübnan'a da şöyle bir açıklamada bulundu. Lübnan'ın kuzey-güney yönlü olan bölgesinin adı Beka Vadisi.
Beka Vadisi'nin içinde de bazı şehirler bulunmakta. Beka Vadisi'ne de İsrail bazı açıklamalarda bulundu. Beka Vadisi'nde bulunan bazı bölgelere İsrail oraların tahliyesini istedi. Yani bu ne yapıyor şu anda İsrail? Sur ve Sayda kentinden doğu batı yönünde ve Sayda'nın yine aynı şekilde Beka Vadisi'nden kuzey-güney yönlü olarak bölgeyi boşaltmanın derdine girmiş durumda. Yani baktığımız zaman operasyon aslında şu anda ilk etapta benzer durumda ilerliyor. Ve Beka Vadisi'nde İsrail'in şu anda yapmış olduğu hava saldırına baktığımız zaman da olası bir silah geçişini, Hizbullah'a karşı olan silah geçişini engellemek için olası sınır kapılarını, ya bu geçişlerin olması ihtimal olan sınır kapılarını havadan ağır bombardıman altında tutuyor. İsrail uyarıyı yaptıktan sonra başkent Beyrut'un Dahiye bölgesini ve sizin de saymış olduğunuz gibi Sur dahil birçok noktayı vurdu. Burada şunu sormak istiyorum hocam. Lübnan'ın pek çok bölgesine işte karadan ve havadan saldırı düzenlendi. Peki sınırdan girildi mi? Bununla ilgili net bir şey var mı? Yani dün akşam İsrail'in kara harekatını başlattığına dair resmi açıklamada bulundu. Ve bunu askeri kanat yaptı. Amerika ile koordine olduğunu ve Lübnan'ın güneyinden Lübnan'a askeri geçişin olduğu ile ilgili açıklama yapıldı. Ancak bugün öğle saatlerinde gelen El Cezire'nin de açıklamasıyla kara harekatını başlattığı ancak Lübnan sınırında şu anda beklediği ile ilgili son haber var şu anda. Ve bu harekatı da tahmin ediyorum ki bölgedeki bazı şeyler kendisine uygun olarak bazı şeyler oturduğu zaman kara harekatını da başlatmış olacak. Çünkü zaten Sur ve Sayda'daki insanlar kuzeye doğru göç etmeye başladılar. Sur ve Sayda boş hale geldi. İsrail şu anda orasının askeri açıdan daha az kayıp vermek için kendi askeri açısından güvenliğini alıp kara harekatını o şekilde başlattıracağını düşünüyorum. Evet. Hocam bu Beyrut'un Dahiye bölgesinden bahsettik. Dahiye bölgesinde de Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen bir nokta ve çok önemli. Bu noktayla ilgili ne söylemek istersiniz? Aslında Beyrut'un merkezine bir saldırı değil mi? Evet, yani İsrail şu anda günlerdir vurduğu yer, suikastlerini gerçekleştirdiği yer Beyrut'un Dahiye bölgesi. Dahiye ne taraf? Tam havalimanının doğu tarafına düşüyor. Beyrut şehir merkezinin, bu güvercin kayalıkları olarak bilinen tam şehir merkezinin, downtown'ın olduğu bölgenin güneydoğusuna düşmekte. İçerisinde Filistin mülteci kamplarından Sabra Şatilla, Burcul Beracine gibi önemli Filistinli mülteci kampları da bu bölgede bulunuyor. Dahiye'nin içerisi Lübnan'ın Beyrut'taki, Hizbullah'ın Beyrut'taki aslında bir karargahı. Yani bunun içerisinde birçok yapısı bulunmakta. İsrail de o yüzden günlerdir, haftalardır, hatta 7 Ekim'den bu yana Dahiye bölgesinde suikastler gerçekleştiriyor. Suikastleri gerçekleştirmesindeki temel sebep çünkü Dahiye'nin Hizbullah'ın kalelerinden bir tanesi olması. Yani ve geçtiğimiz günlerde biz şunu da gördük. İsrail 82 yılından bu yana ilk defa Lübnan'ın Beyrut kentini merkezinde bir binayı vurdu. Aslına baktığımız zaman orada da bir suikast gerçekleştirdi. Yani Dahiye'nin dışına ilk defa 2 gün önce çıkmış oldu. Ama genel olarak odaklandığı, suikastlerini gerçekleştirdiği, hedef altına aldığı bölge Dahiye bölgesi. Peki buna karşılık Hizbullah'tan bahsediyoruz ama Lübnan ordusu ne yapacak? İsrail'e bir direnç göstermesi mümkün mü? Yani Lübnan ordusunun elinde bulundurduğu mühimmatlara, teçhizatlara baktığımız zaman ve İsrail'in elinde bulundurduğu mühimmatlara, teçhizatlara baktığımız zaman özellikle havadan vermiş olduğu askerine desteğe baktığımız zaman Lübnan ordusunun maalesef İsrail ordusu karşısında bir gücü gözükmüyor. Hocam bu arada şunu sormak isterim. Dahiye'de işte Hizbullah'ın kalesi dedik. Peki orada Hizbullah'ın elinde neler bulunuyor? İşte Lübnan ordusunun elinde uçakları vesaire, savaş uçakları hani olmadığını söylediniz. Peki Hizbullah'ın neyi var? Hizbullah'ın genelde kara harekatını yapabileceği, kara harekatı yaparken zorlanmadan yapabileceği mühimmatlar elinde bulunuyor. Bunun yanında havadan, karadan havaya atabilecek olduğu bazı sistemler bulunuyor. Yani onların da aynı şekilde elinde doğrudan havadan yapabileceği saldırı sistemleri bulunmuyor. O zaman bir kara harekatı olursa olası bir kara harekatında başarılı olması mümkün görülüyor mu sizce? Yani Hizbullah'ın son zamanlarda almış olduğu darbe, üst komuta kademesinin, Hasan Nasrallah dahil, bunun askeri yapısının dahil hepsinin İsrail tarafından öldürülmesinden hemen akabinde baktığımız zaman Hizbullah içerisinde şu anda bir dağılmışlık var. Ve bu dağılmışlık Hizbullah'ı ne kadar toplatabilir? Tam kara harekatında aslında bize onu gösterecek. Çünkü kara harekatı başladığında karşısındaki Hizbullah'ın İsrail'e koymuş olduğu mukavemet bize Hizbullah'ın ne kadar ayakta kalabildiğini son yapılan İsrail suikastlerinden sonra bize bunu tam olarak göstermiş olacak. Hocam bu İsrail'in açıklamalarında da altyapı kelimesi çok fazla geçiyor. O da dikkati çekiyor. Bu anlamda da Hizbullah'a hedef aldığı da açık. Evet. Bunun yanında İsrail'in yine açıklamalarından biri sınırlı bir operasyon. İşte yerel nokta operasyon deniliyor. Bunun sebebi ne hocam? Sınırlı mı gerçekten? Yani İsrail ilk etapta şöyle bir şey yaptı. Litanya Nehri'ni sınır çizdi. Litanya Nehri'nin
doğduğu bölgeden Akdeniz'e döküldüğü bölgenin tamamen güney ve doğu tarafını işgal edeceğini ve oraya askeri harekat yapacağını duyurdu. Yani ilk başta sınırla çizdiği nokta burası. Peki Litanya Nehri nasıl bir nehir ve neden İsrail için önem arz ediyor? Litanya Nehri'nin doğduğu bölge içerisine birçok kolun, birçok nehrin dahil olduğu bir nehir aslında bu. Ama asıl geldiği bölge Şeyh Dağı, Lübnan'daki Şeyh Dağı ve bu Şeyh Dağı rakamı 3000'e varan bir dağ. Harmon Dağı diğer adıyla. Dağın bir tarafı Suriye, bir tarafı Lübnan ve içerisinde önemli su kaynakları bulunuyor bu dağın. Ve bu dağdan aynı zamanda Taberiye Gölü'ne gelen Şeria Nehri de bu dağdan doğuyor. Aynı şekilde Litanya Nehri ve Lübnan'ı besleyen diğer nehirler yine Şeyh Dağı'ndan çıkıyor. İsrail o yüzden hedef olarak çizdiğinde Litanya Nehri'ni su kaynaklarını da ele geçirerekten bölgedeki kendisi açısından su kaynaklarını da güvence altına almak için böyle bir harekat düzenliyor. Yani ve bu Litanya Nehri'nin gittiği noktada da Suriye sınırı bulunmakta. İsrail aslında bu harekatla Lübnan'la Suriye arasındaki kara sınırı olan Masna sınır kapısına dayanmış olacak. Yani Şam'ı Harmon Dağı ile Golan Tepeleri arasındaki bölgesini de ele aldığı zaman Şam'ı tamamen kuşatmış hale gelecek. Peki hocam bu noktada şunu sorayım. Su dediniz. Peki başka İsrail ile Lübnan arasında bir anlaşma ya da herhangi bir şey var mı? İsrail Lübnan'la Batı'nın zorlamasıyla, özellikle Fransa'nın zorlamasıyla geçen sene kıta sahanlığı anlaşması yaptı. Yani çünkü İsrail'in son dönemlerdeki Akdeniz'deki gaz çalışmalarını biz şahit oluyoruz yani ülke olarak, dünya olarak. Ve bunun için birçok yol denedi. Yunanistan'la görüşmeler yaptı, Kıbrıs'ta olan görüşmeleri var. Mısır'la önce yaptığı, daha sonra bozulan görüşmeleri var. Ve Lübnan'ın da güneyinde bulunan, özellikle İsrail'in kuzeyi Lübnan'ın güneyinde, Sursayda şehrinin hemen denizinin açıklarında bulunan orada bir gaz yatağı bulunmakta. İsrail'in de aslında yani bölgesel hem su kaynakları açısından hem de bölgedeki gaz yatakları açısından kendisini şu anda askeri harekatını da yaparken kendisini buralara tam odaklayaraktan gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz sene yaptığı anlaşmanın detaylarına bakıp ve sonucuna baktığımız zaman ve askeri harekatta çizdiği noktaya baktığımız zaman İsrail'in hedeflerinden bir tanesinin ya da hem gaz sahasını güvence altına alması hem de kendisinin yani şu andaki Ürdün-Filistin arasındaki o Gor Vadisi denilen vadideki oradaki tarım arazilerine sulayan Taberiye Gölü'nü besleyen o Şeyh Dağı'ndan gelen su kaynaklarını da güvence altına almak istemesini biz burada görüyoruz. Hocam hemen kara harekatına geçmek istiyorum. Aslında İsrail saldırıları nasıl bu kadar hızlı ilerledi? Nasıl bu noktaya geldi? Şu son dönemde yaşananları böyle kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii ki. İsrail, Hizbullah'a birçok kez açıklamalarda bulundu, birçok tehditlerde bulundu. Buna karşılık Hizbullah, İsrail'e yönelik birçok tehditlerde bulundu. Ancak Eylül ayı içerisinde İsrail'in bu telsiz patlatma olayından hemen sonra ve daha öncesinde de Lübnan'daki üst düzey askeri kişilere harekat, direkt saldırı, doğrudan hedefle bunları imha etmesi ve akabinde Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ı yine Dahiye bölgesinde, Beyrut'taki Şiilerin, Hizbullahçıların kalesi konumunda bulunan Dahiye bölgesinde orada öldürmesi, Hizbullah'ın neredeyse dağılmasına kadar getirdi süreci ve tabi ordudaki yeni yapılanması bunların hepsinin vakit alacağı önümüzde görünüyor. Tabi vakit alacağının yanında Hizbullah'taki oluşan o psikolojik olarak dağılmışlık tarafı var. Bunun nasıl toplanacağı durumu da gözümüzün önünde az çok canlanıyor. Ve İsrail'in güneydeki yaşayan halkı kuzeye doğru tahliye etmesinin hemen akabinde de bölgenin boşalması, Hizbullah'ı birçok konuda hedef alıp hem yönetici olarak hem de psikolojik olarak hedef alıp ortadan kaldırması, İsrail'in kara harekatının önünde bir engel teşkil edecek durum şu anda bulunmuyor. Yani en fazla gösterilebilecek bazı mukavemetler olabilir ve onun için de önümüzdeki günler bize Hizbullah'ın İsrail karşısındaki duruşu, Hizbullah'ın ne kadar ayakta kalıp kalmadığını da bize göstermiş olacak. Peki hocam hedef neresi? Hedef neresi? Şam'ı kuşatacak İsrail. Yani az önce bahsetmiş olduğumuz konudan ve Şam'ı bu konuda da uyardı. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 2 gün önce Beşar Esed'in kardeşi Mahir Esed ki Mahir Esed Suriye devriminde, Suriye'nin bu iç savaşında önemli figürlerden bir tanesidir. Kendisi askeri taraftan gelmedir ve 4. Fırkanın komutanıdır. Suriye'nin İran'la olan ilişkilerindeki kilit adamıdır. Ve İsrail bunun villasına geçtiğimiz günlerde gece vakti bir saldırı düzenledi. Sahibine şöyle bir mesaj verdi. İran'dan gelmesi muhtemel silah yardımlarını kesmesi yönünde ve eğer kesmezse
kendisini bunu canıyla ödeyeceğine dair bir mesaj vermiş oldu. Aslında burada Şam'ı kuşattığını bize net bir şekilde gösteriyor. Şam'ı kuşatması demek, Şam'da da İran birliklerinin mukavemet göstermeden çekilmesi ki Hizbullah da Şam'da aslında güç kaybetti. Çünkü Beşar Esad geçtiğimiz günlerde Şam'daki ve Suriye toprağındaki Hizbullah'a ait askeri alma merkezlerini kapatmış bulunmakta. Ve Hizbullah Suriye'den çekilince, İran'ın da Suriye'den çekilmesi muhtemel bir durumda Şam'la PYD'nin arasında herhangi bir engel bulunmuyor. Ve PYD'nin Şam'a kadar yürümesi, İsrail'in de Şam'ı kuşatmasıyla İsrail'in önünde Türkiye'ye kadar düzenli bir ordu bulunmamış oluyor. Evet, o zaman yani bizim sınırımıza kadar bir tehdit söz konusu diyebiliriz. Evet, sınıra kadar gözüken net bir tehdit şu anda bizim önümüzde bulunmakta. Çünkü İsrail kendi sınırlarından çıktığı zaman Lübnan'daki ordunun bulunmayışı, Suriye'deki ordunun, düzenli ordunun bulunmayışı, Suriye sınırının Türkiye sınırına bakan kesime kadar hiçbir düzenli ordunun olmayışından kaynaklı şu anda biz işgal edilmiş Filistin toprağından, İsrail'in bulundurduğu o topraklardan Türkiye sınırına kadar bir düzenli ordu bizim önümüzde yok. Yani baktığımız zaman ve İsrail ile bizim aramızda bir düzenli ordunun olmayışı bizim için aslında burada da bir tehdit oluşturuyor. Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. İran'ın tepkisi ne oldu peki? Yani İran son günlerde çok sessiz. Yani Hamene'yi bir mahzene aldıkları ile ilgili açıklamada bulundular. Gizli bir sığınağa aldıkları ile ilgili açıklamalarda bulundular. Hizbullah lideriyle ilgili çok üstünkörü bir açıklama yaptı Hasan Nasrallah'la ilgili. Suriye 3 günlük yas ilan ederken İran'dan böyle bir tavır gelmedi. Ve İran şu anda bölgede aslında şöyle bir tartışma var. Bölgedeki Araplar arasında şöyle bir tartışma var. Farisi Şiiler Arap Şiileri sattı. Ve bunu aslında Hizbullah'ın bölgede çıkan videolarından da görüyoruz. Hizbullah birçok üyesi İran'a sitemkarane videolar çekiyor. Bizi yalnız bıraktınız, bizi burada İsrail'le baş başa bıraktınız ve liderimizi öldürdünüz diyerekten bu şekilde şu anda çok yayılan ve artan bir İran'a bir tepki var Hizbullah içerisinde. Bunun yanında Mahir Esed'in villasının konumunun yani bilinmesi kolay bir durum değil. Ve Mahir Esed bugün İran'la olan ilişkilerine baktığımız zaman Suriyeli kaynaklar, Suriyeli haber kaynakları, Suriyeli kaynaklar yine aynı şekilde bu konumunun İran tarafından verildiği ile ilgili bazı veriler, bazı bilgiler aktarmakta. Yani bu durumda İran'ın şu anda herhangi bir yapabileceği bir durum şu anda önümüzde gözükmüyor. Yani aslında İran şu anda baktığımız zaman Suriye'deki olsun, Lübnan'daki olsun kendi yıllardır desteklediği, büyüttüğü örgütleri şu anda yanında durmuyor. Evet. Hocam buradan şuna da geçmek isterim. Demografik yapı ne olacak? Çünkü Lübnan'ın güneyindeki Şiilerin kuzeye doğru süpürülmesi söz konusu aslında bir anlamda. Bununla ilgili neler söylersin? Evet, Lübnan bildiğimiz üzere yani güney tarafında daha çok Şiilerin yaşadığı, Hizbullah üyelerinin yaşadığı, orta bölgelerde yani Sünnilerin, Hristiyanların ve dağlık bölgelerde Dürzilerin yaşadığı olarak bilinen, kabaca bu şekilde bilinen bir coğrafya. Ve başkentin Beyrut'un kozmopolit yapısıyla biliniyor. Trablus, Sünnilerin kalesi olarak bilinir ki Trablus'a girdiğiniz zaman Sünnilerin kalesi Trablus'a hoş geldiniz yazar. Ki bunu da son günlerde Hizbullah üyelerinin Lübnan'ın kuzeyine doğru göç etmesiyle birlikte Hizbullah üyelerinin karşılayan Trablus'taki Sünni Müslümanlar arabaları durdurup üzerlerindeki Hasan Nasrallah'a ya da Hizbullah'a ait bazı yazıları söktürüp öyle şehre aldığını görüyoruz. Yani aslında baktığımız zaman oturmuş bir demografik yapı vardı. İsrail'in bu kara harekatı sonrasında demografik yapı yer değiştirmiş olacak. Ve bu göçte şöyle bir durum gerçekleşiyor. Sünniler Trablus'a gidiyor. Hristiyanlar Bealbek şehrine doğru göç ediyor ya da Beyrut'a. Beyrut'ta da Eşrefiye mahallesine gidiyorlar. Ve Şiiler de Beka Vadisi'ne doğru göç ediyor. Beka Vadisi yine aynı şekilde Bealbek şehri. Çünkü Bealbek üzerinde bir yarış vardır. Bealbek 3 grubun da yani Hristiyanların, Müslüman Sünnilerin ve Müslüman Şiilerin arasındaki yarış bölgesidir. Hatta Hizbullah şehrin girişine büyük bir külliye yaptırmıştır ve şehrin kendisine ait olduğunu göstermek için de bunu tam şehrin girişine yaptırmıştır. Yani böyle bir durumun bulunduğu bir bölge ve aslında baktığımız zaman demografik yapı bu savaşın etkisiyle de göçe dönüşüyor ki Lübnan'da şu anda 1 milyona yakın iç göç bulunmakta ve Suriye'ye geçen sayısı 100 binin aşmış bulunmakta. Yani şu anda demografik yapı... En çok Suriye'ye mi gidiyorlar hocam? Tabii ki. Suriye şu anda yurt dışı olarak zaten gidebilecekleri 2 yer var. Bir İsrail tarafı, 2 Suriye. İsrail'e gidemeyeceklerinden dolayı Suriye'ye gidiyorlar. Suriye'ye giden sayı da şu anda 100 bini aştı. Bu gidenlerin çoğu da Hizbullah üyeleri. Hizbullah üyeleri Suriye'ye geçişleri daha kolay. Burada tabii şuna da değinmek gerekiyor. Hasan Nasrallah Kıbrıs'ı tehdit etmişti. Lübnan'a yönelik savaşın başlarında Hizbullah olarak Güney Kıbrıs'ı tehdit etmişti. Tabii Güney Kıbrıs'ı tehdit ettiği zaman Hizbullah'a ve Lübnan halkına olan maalesef negatif sonuçları bulunmakta. Çünkü
Lübnan'daki olası bir istikrarsızlıkta, ekonomik krizde, bir savaşta, herhangi bir dalgalanmalarda Lübnan'ın göçü direkt Güney Kıbrıs'a gider. Bunun içerisinde Lübnan'ın ekonomisi de gidiyor demektir. Lübnan'daki birçok tüccar, birçok tacir ticaretini doğrudan Güney Kıbrıs'a taşır ve Güney Kıbrıs üzerinden yapar. Hizbullah'ın burada Güney Kıbrıs'ı tehdidiyle beraber Güney Kıbrıs'a giden yollar da şu anda kapanmış durumda. Ve aslında burada şöyle bir durum gerçekleşiyor. Siviller şu anda kalkan niyetine Lübnan'da kalmış durumda. Bu da bize maalesef önümüzdeki günlerde insani boyutun daha büyük krizlere yol açacağını bize gösteriyor. Evet. Hocam burada merak ettiğimiz bir soru da var. Lübnan halkı bunu nasıl karşıladı? Bu saldırılar nasıl yankı buldu Beyrut sokaklarında? Evet, çok ilginç olaylar oldu aslında. Yani baktığımız zaman Hizbullah üyelerinin dışındaki herkesin Hizbullah lider Hasan Nasrallah'ın ölümünden tutalım, Hizbullah'a yönelik, Dahiye bölgesine yönelik saldırılarında ve güneydeki Şii noktalarına olan saldırılarında yani tabiri caizse bir şeker dağıtmadıkları kaldı. Çünkü çok coşkuyla karşıladılar. 2006 yılından bu yana yükselen bir Hizbullah vardı. Diğer grupların bastırılmışlıkları vardı. Yani bunu ülkenin girişinden çıkışına, trafik kontrollerinden güvenlik kontrollerine, devlet dairelerindeki resmi işlemlerden birçok yerde Lübnan halkı bunu hissedebiliyordu eğer Hizbullah üyesi değilse. Ve bunu çok açık bir şekilde hisseden bu Lübnan halkı Hizbullah'ın başına son dönemde gelen bu olaylardan dolayı mutluluklar içerisindeler. Yani bunu baktığımız zaman kendilerinin içerisindeki yaşanmışlıklarında, paylaşımlarında, vermiş oldukları demeçlerde, yapmış oldukları hareketlerde ki karşılarken, Hizbullah üyelerini karşılarken o göstermiş oldukları davranışlarda biz burada bunu net bir şekilde görüyoruz. Tabii şöyle bir tedirginlik de var. İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu bu kara harekatından sonra kara harekatının nereye gideceğini tam kestiremediklerinden dolayı böyle de bir tedirginlik var. Ve olası bir İsrail'in Beyrut Refik Hariri havalimanı ki Lübnan'ın tek havalimanıdır. Buraya olası bir saldırısı olursa Lübnan halkı kendi içerisinde sıkışmış bir duruma gelecek. Ülkede büyük bir insani kriz ortaya çıkacak. Böyle de bir Lübnan halkının böyle de bir arka tarafta bir korkusu da bulunmakta. Lübnan'ın hemen doğusuna doğru gittiğiniz zaman sizi silsile halinde 2 tane silsile karşılar. Dağ silsilesi. Bu dağların tepeleri çok yüksektir. 2000-3000 rakımdır. Ki burada kışlar çok sert geçer ve buradaki oluşabilecek insani krizde de Lübnan'ı çok ciddi etkileyecektir. Ve o dağ silsilelerinin çoğunda da şu anda Suriye halkı yaşamakta. Suriyelilerin mülteci kesimi yaşamakta. Lübnan'da 2 milyona yaşayan, 2 milyona yakın bir Suriyeli mülteci bulunmakta. 500 bini aşan Filistinli mülteci bulunmakta. Bunun yanında Lübnan'da uzun zamandır devam eden ekonomik krizden kaynaklı, Lübnan'da bir devalüasyon, enflasyondan kaynaklı bir insani kriz bulunmakta. Aynı zamanda Lübnan halkını doğrudan etkileyen, yani baktığımız zaman Lübnan'da doğrudan hedefte 5 milyona yakın insani krizi bekleyen insan var. Hocam aslında başlangıçta da bunu söylemiştik. Siz de defalarca bunu söylemiştiniz. İsrail saldırıları sadece Gazze'de o ateşi yakmayacak, bölgede de büyük bir etkisi olacak. Evet, bölgede de büyük bir etkiye doğru şu anda ilerliyor. Daha da kar topu gibi büyüyerek, daha da büyüyerek gidiyor. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkürler. Akıllardaki soru şu, Lübnan yeni Gazze mi olacak? Şam'ı kuşatacak İsrail. Yani tabiri caizse bir şeker dağıtmadıkları kaldı. Lübnan'daki birçok tüccar, birçok tacir ticaretini doğrudan Güney Kıbrıs'a taşır ve Güney Kıbrıs üzerinden yapar.